Merhaba, bu videoda Nini oyuncak kalıplarından tavşan kalıbı nasıl dikilir onu anlatacağım. Kalıpta kulak için iki farklı boy var. Küçük olan boyu kullanırsanız mor tavşandaki gibi, büyük olan uzun boyu kullanırsanız da krem rengi olan tavşandaki gibi sonuç alırsınız. Ona göre lütfen kesim yapın. Ben burada uzun olan kulağı dikimini göstereceğim. Tüm kalıpları aynı kumaştan kesiyoruz. Sadece kulakta astar kısmını farklı bir kumaştan kesiyoruz. İlk olarak kulak dikimiyle başlıyoruz. Astar ve ana kumaşı yüzünde yerleştirerek tüm kenarlardan yarım santim dikiş payından dikiyoruz. Dikim yaptıktan sonra tüm çevreye eğimli bir yüzey olduğu için çıtlar atalım. Bu tüm eğimli yüzeylerde yapmamız gereken bir işlem. Kumaşın daha rahat dönmesini ve daha güzel şekil almasını sağlayacak. Kasma yapmayacak döndüğü zaman. Burada benim kullandığım astar kumaş ince pamuklu bir kumaştı. O yüzden bu aşamada çevirdikten sonra ben bir de ütüledim. Ütülemeyebilirsiniz. Kumaşınız tok bir kumaşsa ütülemenize gerek kalmayabilir. Fakat eğer düzgün durmuyorsa bu aşamada kesinlikle ütülemelisiniz. Çünkü sonrasında ütüleme şansınız olmayacak. Kulakları ütüleyip hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Kafayı dikerek başlayacağız. Kafa kalıbında kalıp üzerinde çıtlar vardı. Bu çıtları 2-3 milim kadar mesafede kumaşımıza aktaralım. Bunlar çok önemli. 5 milim kadar kesmeyelim. Zaten payımız 5 milimdir. Payın içinde kalmalı. İlk olarak kafa kalıbında burundan boyuna kadar olan çene hattının dikimini yapıyoruz. Diktikten sonra bu şekilde görünecektir. Yine çıtlar attım. Kulakları yerleştireceğiz. Kulakları bu şekilde astar kısmı burun kısmına bakacak şekilde yerleştirelim ve kulak çıtını ortalayacak şekilde yerleştirip iğneleyelim. Kulak çıtı bakın kulağın tam ortasında kalacak. Ne başında ne sonunda. Sonrasında bu kısımları dikiyoruz. 2-3 milim gibi bir mesafeden dikelim. Kafa üst kısmını yerleştirmek için yine kumaşın yüzünde burun kısmını önce iğneleyelim. Burada 2 adımda dikim yapacağız. Tek adımda dikim yapmamız biraz zor olacaktır. Önce burun kısmından bir tarafa doğru iğneleme yapıyoruz. Çıtları denk getirerek iğneleyelim. Çıtların arasını yedirme yaparak tekrar iğneleyelim. Burada benim kullandığım kumaş havlu kumaşı gibi. Polar da değil, havlu da değil. Böyle sabahlık kumaşı gibi bir kumaş. Ben evimde hangi malzeme varsa onunla diktim. Siz kesinlikle esnemeyen tok bir kumaşla dikmelisiniz. Polar ya da peluş kumaşlarla dikebilirsiniz elbette ama penye ile böyle bir kalıp dikilmez. İlk kenarı kenar boyunca diktikten sonra ikinci kenarı yine aynı şekilde iğneliyoruz. İğneledikten sonra da yine aynı şekilde dikimini yarım santimden yapacağız. Burayı da yine burundan arkaya doğru diktim. Bir kenar ne kadar eğimliyse o kadar sık çıt atmalıyız. Küçük küçük çıtlar atıyorum. Yine rahat döndürmek için. Bu çıtlar kafanın içini dolguyla doldurduğumuz zaman fark edebileceğimiz sonuçlar verecek. Şimdi bir sonuç görmeyebilirsiniz. Fakat dolgu malzemesiyle doldurduğumuz zaman kumaş kasma yapacaktır çıt atmazsanız. Öncelikle burun kısmını, sonra kafanın geri kalan tüm kısımlarını sıkça dolduruyoruz. Burada sık doldurma çok önemli. Küçük bir oyuncak dikiyoruz ve detayları göstermek için sık doldurma yapmalıyız. Özellikle burun kısmında çok doldurma yapmalıyız. Dolumu biraz yaptıktan sonra kenara alıyorum. Beden kalıbının dikimine geçelim. Ön beden ve arka beden aynıdır. Ön bedeni ve arka bedeni önce kumaş yüzündeyken orta kısımlarından dikiyorum. Arkada 5-6 santimlik bir boşluk bıraktım. Bu rahat dolum için bunu bırakmayabilirsiniz. Tilki kalıbı dikerken mesela bırakmadım. Burada sırf göstermek için bıraktım. Bunun aslında sadece dolumda yardımcı olsun diye bir faydası var. Onun dışında hiçbir faydası yok. Ön ve arka bedeni diktikten sonra dikiş dikişe denk gelecek şekilde A kısmından ve diğer tüm kenarlardan iğneleme yapıyoruz ve tüm kenarları
tek seferde dikiyoruz. Diktikten sonra yine tüm eğimli yüzeylere çıtlar atalım. Çıtları attıktan sonra bedeni çevirebiliriz. Son olarak kolları dikiyoruz. Kol kalıpları kumaş yüzü yüzündeyken kenarları boyunca dikiyoruz. Diktikten sonra yine eğimli yüzeylere çıtlar atalım ve kolları çevirelim. Kol ve beden kalıplarını önce en uç kısımlarını, sonra da orta kısımlarını doldurarak dolumlarını yapıyoruz. Bedeni doldururken ayak uçlarını öncelikle dolduruyoruz. Sonra bacakları, sonra karın kısmını dolduruyoruz. Burada ne kadar sık dolum yaparsanız o kadar güzel netice alırsınız. Eğer kalıbınız otursun ya da daha fazla hareket etsin istiyorsanız bu şekilde ilk bacakları doldurduktan sonra bu şekilde katladığım yerlerden iz alıp buraya düz dikiş çekebilirsiniz. Sonrasında karın kısmını doldurabilirsiniz. Daha rahat hareket edecektir. Ben öyle bir şey tercih etmediğim için hepsini dümdüz doldurdum. Sonrasında kol dolumuna geçiyorum. Kolu da önce el kısmını sıkça dolduruyorum. Sonra kolun kalan kısımlarını dolduruyorum. Kolda önemli olan bir detay var. Kolun dolumu yaparken en üst kısımlarına kadar dolum yapmıyoruz. Yukarıdan 2 parmaklık 4 santim kadar bir yerde dolum yapmadan öylece bırakıyoruz. Bu oyuncağın daha rahat hareket etmesini sağlayacak. Bakın bu şekilde bu kısmı doldurmadım. Şimdi yüz kalıbında göz yerleştirmeye geçelim. Gözün yerini belirlemek için öncelikle kağıda bu şekilde badem göz ya da yuvarlak göz çizebilir. Kağıdı kesip hayvanın üstüne yerleştirebilir. İğneleyip yerini, konumunu belirleyebilirsiniz. Tilki kalıbında ben düğme yerleştirip düğmenin çevresinden tekstil kalemiyle çizmiştim. Çünkü tilkinin kumaşı çizilebilir bir kumaştı. Fakat burada tavşanın kumaşı polar bir kumaş, tüylü bir kumaş. O yüzden bunun üstünü tekstil kalemiyle çizemem. Kağıda çizdiğim gözlerle işaret koyuyorum. Gözü dikmek için farklı seçenekler var. Birinci seçenek bu şekilde önce çevresini sonra içini dolduracak şekilde nakış ipiyle işleme yapabilirsiniz. Fakat bu simetrik yapmanızın oldukça zor olduğu ve sizi çok uğraştıracak bir yöntem. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Fakat yine de videoda koydum. Çünkü evinizdeki, elinizdeki imkanlarla oyuncağı dikmek isteyebilirsiniz. Saygı duyarım. Ben de Afrika'da yaşadığım için çok fazla malzeme bulamıyorum. Ve evimde hangi malzeme varsa ya da hangisini bulabiliyorsam onunla bir şeyler üretmeye çalışıyorum. O nedenle bu videonun bu kısmına burayı koydum. Bakın elle işleme yapınca bu şekilde bir gözünüz olabiliyor. İkinci seçeneğimiz kilitli göz takabiliriz. Kilitli göz takarken küçücük minicik bir delik açıyoruz ve o delikten zorlayarak vidayı geçiriyoruz. Sonra arka tarafından arka kısmını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da hafif çakmağın ucuyla yakabilirsiniz. Eritebilirsiniz çıkmasın diye. Ben gerek duymuyorum fakat çıkarabilen çocuklar olduğunu duyunca böyle bir çözüm olduğunu öğrendim. Ben burada kilitli göz kullanmıyorum. Benim tercihim Mercerize koton bir ipten, bu 8 numara koton bir ip, 1,5 numara tığ kullanarak göz işlemeyi tavsiye ediyorum. Bu bence çok daha kaliteli durmasını sağlıyor ürününüzün. Şimdi ben ilk kez tığ kullanan birisiyim. Bu videoda çekim yapmak için yarım saat deli gibi video izledim anlamak için. Siz çok daha iyi biliyor olabilirsiniz. O yüzden ben bu kısımları yavaş yavaş anlatacağım. Öncelikle bir ipi alıyoruz. Önce sağlamlaştırıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Birinci zincire batırıp oradan bir ilmek alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne tekniğiymiş. Ben de bunu yeni öğrendim.
Önce birinden geçiriyoruz. Sonra ikisini bir arada tekrar geçiriyoruz. Bu ilk battığımız deliğe 6 kere batıyoruz ve minik bir yuvarlak elde ediyoruz. Bu bizim ilk yuvarlağımız olacak. Bunu ne kadar sık yaparsanız, ne kadar sık işlerseniz o kadar güzel bir gözünüz olur. Ne kadar gevşek işlerseniz o kadar seyrek bir gözünüz olur. Tığınız varsa bu şekilde göz işlemenizi öneririm. 6 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Sonra böyle küçük bir dairemiz oluştu. Şimdi 6 tane sık iğne yaptıktan sonra orada bizim 6 tane ilmeğimiz oluştu. Biz 3 ilmek atmıştık ya önce. Sonra 6 tane sık iğne yaptık. 6 tane ilmeği olan bir dairemiz oldu. Sonra bu her bir ilmeğe batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakinde bir sonraki ilmeğe batıyoruz. Yani bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Tığ işi örme göz diye yazarsanız YouTube'a orada da karşınıza çıkacaktır nasıl ördükleri. Orada tabii çok daha profesyonel gözler var orada. Bizimki sadece hafif bombeli, simsiyah bir göz yapmak bizim niyetimiz. Bakın bu şekilde hepsine tek tek batıyoruz ve ikinci daireyi tamamladığımızda gözümüz hazır oluyor zaten. Çok da büyük bir göz yapmaya gerek yok. Ne kadar küçük ve kibar o kadar güzel bizim için. Bu oyuncak için çok ideal oluyor yani ikinci sırayı döndüğünüzde. Burada benim kullandığım ip koton merserize ipmiş. 8 numaraymış ve tığ da 1,5 numara. Bunu burada bir amigurumi yapan bir teyzemden aldım. O bana söyledi. İyi ki de öğretmiş bu gözü. Bence çok yakıştı bu oyuncağa. Bittikten sonra bir tane ilmek alıyoruz fazladan. Bu şekilde. Ve sonra ipi kesip çıkarıveriyoruz. Yani bunu tığ işi yapanlar zaten benim söylediğimin fazlasını yaparlar da benim ilk kez yaptığım ve ilk yaptığım anda da videoya çektiğim bir kayıt bu. O yüzden size çok anlamsız ve yavaş gelebilir. Bu şekilde bir göz çalışıyoruz. Gözü bu şekilde yerleştiriyorum. Yerine oturdu. Artan iplerini altına sokuyorum. Altına yerleştiriyorum ve diktikten sonra içinde kalmasını sağlayacağım. Şimdi bunu yerleştirip iğneyle sabitliyorum. Siyah bir normal dikiş ipiyle, dikiş iğnesiyle böyle tüm kenarlardan dolana ince dikiyorum siyah iple. Çok sağlam ve çok güzel bir göz oluyor. Bence direkt hayvan üstüne işleme göz yapmaktansa böyle dışarıda tığ işi bir göz yapıp o gözü hayvanın üstüne yerleştirmek çok daha mantıklı ve çok daha kaliteli duruyor. Daha özenilmiş duruyor. Bence oyuncağın da kalitesini artırıyor. Göz işlemesini bitirdikten sonra burunda küçük bir detay işleme yapıyoruz. Bunu yine nakış ipiyle, ince dikiş ipiyle olmaz maalesef. Yine nakış ipiyle yapabilirsiniz. Burun kısmında da böyle 3 tane çizgi olacak şekilde bir işleme yapıyoruz. Bunu isterseniz 2 sıra gidin. Daha da kalın yapın. Fark etmez. Bu şekilde bir işleme yapıyoruz. Bazı yerlerde mesela ben ip kumaşın içine gömüldüğü için 2 kere geçtim. Sonrasında sağlamlaştırma yapıyoruz ve hayvanın burun kısmını da tamamlamış oluyoruz. Bedende kolları bedene dikerken bu şekilde dikişi ortalayacak şekilde yerleştiriyoruz ve iki kol da aynı yöne yani ön tarafa bakacak şekilde, kollar biliyorsunuz hafif eğimliydi. İkisi de öne bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve öncelikle kolların dikimini elde yapıyoruz. El dikişiyle sık bir şekilde dikimini yapıyoruz. Sonrasında da kafayı bedene dikeceğiz. Burada istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sarmal yöntemiyle dikmeyi tercih ediyorum. Burada biz kolu bedene diktikten sonra kafayı bedene dikerken buradan tekrar geçeceğiz. O yüzden bu aşamada kolu sadece bedene takmanız önemli.
Arka ortayı fazlasıyla dolumunu yaparak yine gizli dikiş yöntemiyle, ladder stitch denen gizli dikiş yöntemiyle kapatıyoruz. Kafanın boyun kısmını elde teyel yaparak bu şekilde büzüyoruz. Bakın büzgü yaptıktan sonra içinin biraz boş olduğunu fark ediyorum ve biraz daha dolum yapıyorum. İçi ne kadar sık, oyuncak o kadar güzel. Unutmayalım. Dikip büzdükten sonra burayı bağlıyorum. Sonra dikiş ipim kafanın arka kısmında sabitledim. Kafanın arka kısmını nasıl tespit edeceğim? Kollar öne bakmalıydı bu şekilde. Kafa da bu şekilde yerleştirilecek kollara bakarsak. O zaman kafanın arka kısmı bedenin arka kısmına bu şekilde denk geliyor. Önce kafanın arka kısmını bedenin arkasına, kafanın ön kısmını bedenin ön kısmına sabitliyorum. Sonra tüm kafayı dönüyorum. Bu en sağlam yöntem olacaktır. Bu şekilde yaparsanız çok daha rahat kafanın çevresini dikebilirsiniz. Bakın burada şu anda kafanın arkasını bedenin arkasına sabitledim. İpimi kesiyorum. Döndürüyorum. Kafanın ön ortasını bedenin ön ortasına sabitliyorum. Burayı sabitledikten sonra ipimi hiç kırmadan boynun geri kalan kısımlarını da dikmeye devam ediyorum. Yani hafif hafif dönerek kafayı bedene dikiyorum. Yine aynı şekilde bu az önce gösterdiğim ladder stitch denen gizli dikim yöntemiyle dikiyoruz. Ama her aldığınızda sık aralıklarla dikmeye dikkat edin. Ne kadar sık dikerseniz o kadar sağlam olacaktır. Kafanın tüm çevresini döndükten sonra bebeğimiz hazır. Burada ek bir şey göstermek istiyorum. Gözün tam ortasında bir delik var. O delikten içeriye sokarak ipimizi ilk olarak batıralım. Sonra oradaki ipin fazlasını keselim. Sonra bu şekilde kirpikler yapabiliriz. 3 tane kirpik yapmak yeterlidir. Oyuncağın sadeliğine yakışır. Çok abartmaya gerek yok. Üç tane yaptıktan sonra sağlamlaştırıyorum ipimi ve ortadan basıp şöyle uzak bir yerden çıkarıyorum ve kesiyorum. Bu şekilde de kirpik işleyebilirsiniz. Kıyafet kalıplarını yine diken1.com'dan indirebilirsiniz. Oyuncak dikimimiz bu şekildeydi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorum kısmına güzel yorumlarınızı yazarak beni motive etmekten uzak durmayın. Kalıpları diken1.com web sitem üzerinden indirebilirsiniz. Herkese keyifli dikişler dilerim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.